Allora Roma biletinden herkese merhaba. Bugün size bilgi içerikli bir video paylaşacağım. Aslında bugün günümüzde kullandığımız takvimdeki ayların antik Roma'dan geldiğini biliyor muydunuz? Örneğin Temmuz ayı, yani İngilizce'deki July, aslında Julius Caesar'ın ismini taşıyor. Veya Ağustos diyoruz değil mi? Mesela Büyük İmparator Augustus'un ismini taşıyor. Şimdi her bir ayın antik Roma'dan geliş hikayesini anlatacağım size. Başlıyoruz. Videoya geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Roma'dan, İtalya'dan anlık paylaşımlarımı takip etmek için Instagram hesabımdan Roma Bileti adresinden beni takip edebilirsiniz. Antik Roma'da 10 tane ay vardı ve ilk ay Mart ayıydı. Ama ben size Ocak ayından başlamak istiyorum. Ocak ayı biliyorsunuz İngilizce'de January olarak kullanıyoruz. Latince'de Januarius. Januarius eski bir Roma tanrısına verilen isimdi. Biz kitaplarda Janus olarak biliyoruz. Hem geçmişe hem de geleceğe aynı anda bakabilen çift başlı bir tanrı olarak biliniyordu ve o dönemde Ocak ayına denk gelen zamanda onunla ilgili çeşitli festivaller düzenleniyordu. İşte o yüzden Ocak ayına denk gelen zamana Janus tanrısının ismini vermişlerdi. Antik Roma'da Şubat ayına denk gelen zamanda Romalılar Februa Festivali'ni kutluyorlardı. Februa Festivali de Latince'deki arınma anlamına gelen Februm'dan geliyor. Aslında bazı kaynaklara göre Latince'deki febris kelimesinden geldiği de söylenir. Febris de ateşlenme anlamına geliyor. Şimdi biz İngilizce'de fever, mesela ateşlendiğimiz zaman fever kullanıyoruz. İtalyanca'da da febre kullanıyoruz. İşte bu kelimelerin de buradan türetildiği söyleniyor. Mart ayı 10 aylık antik Roma takviminde ilk aydı. Adını Roma savaş tanrısı Mars'tan aldı. İşte bugün kullandığımız Mart kelimesi antik Roma savaş tanrısı Mars'tan geliyor. Geldik Nisan ayına. Nisan ayının kökeni Roma'daki ismiyle Mensis Aprilis'ti. Romalılar bu ismi uygun görmüştü çünkü o dönemde çiçekler açılıyordu. Ve April kelimesinin kökeni de yine buraya dayanıyor. Hatta İtalyanca'da da karşılığı, açılmanın anlamı April olarak kullanılıyor. Bir dönem Neron kendi adını bu aya vermişti, Neronis olarak, fakat sonradan kendisi öldükten sonra tekrar Aprilis olarak kullanılmaya devam etti. Mayıs ayına denk gelen zamana Romalılar o dönemin Yunan mitolojisindeki adıyla Maya'nın adını vermişlerdi. Hatta İngilizce'deki May, Türkçedeki Mayıs ismi de bu kelimeye dayanıyor. Hatta günümüzde büyük anlamına gelen majör kelimesi de buradan gelmektedir. Haziran, June, Romalılar bu aya Mensis Iunius diyorlardı. Yani Juno'nun baş tanrıça Juno'nun adını vermişlerdi. Baş tanrıça Juno, Mars'ın annesi ve Jüpiter'in eşiydi. Bugün kullandığımız işte Haziran ayının kökeni buraya dayanıyor. Size ayları anlatmaya devam ediyorum. Çok bağırarak konuşmuyorum. Etrafta yemek yiyorlar. Haziran ayına kadar geldik. Yorulduk. Bundan sonrasını devam edeceğiz ama önce Roma'ya geldiğinizde muhtemelen ziyaret etmişsinizdir. Yahudi Mahallesi, Getto'ya geldik ki daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Şimdi Carciofi alla Romana, buranın meşhur veya Carciofi alla Giudia denilen enginarlarından sipariş ettik. Yiyeceğiz. Sonra size anlatmaya devam edeceğim. Temmuz ayı Mentis Quintilis olarak biliniyordu Roma döneminde. Quintilis aslında 5. anlamına geliyor. Çünkü ilk oluşturulan Roma takviminde başta da söylediğim gibi 10 ay vardı. Fakat biliyorsunuz Temmuz ayı 7. aydır.
Ancak 10 aylık dönemde 5. aya denk geliyordu. Bununla ilgili çok önemli bir durum daha var. Julius Caesar takvimin oluşturulmasında önemli katkılar yapmıştı ve Marcus Antonius onu onurlandırmak için onun adını verdi. Özellikle İngilizce'de kullandığımız July ismi Julius Caesar'ın adını taşıyor. Ağustos ayına geldik. Mensis Sextilis. Aslında Latince'de Sextilis 6. ay anlamına geliyor. Antik Roma takviminde Ağustos ayı 6. aydı. Bu aya Roma Senatosu Büyük İmparator Augustus'un ismini vermişti. Biz Türkçe'de Ağustos, İngilizce'de de August olarak kullanıyoruz. Aslında Büyük İmparator Augustus'un ismini yaşatıyoruz. Mızıkaya başladım. Çok yeniyim ama bir iki bir şey denemek istiyorum. Eylül ayı takvimin icadından bu yana çok özel bir ay olmaya devam etti. Hala Eylül ayı öyle. Şarkılara ve şiirlere konu olan en ünlü aylardan bir tanesi. Ve bu ayda, Eylül ayında 4 tane çok büyük Roma imparatoru doğmuştu. Ve enteresan bir şey daha var. Milattan sonrası 184'te İmparator Commodus Eylül ayına kendisine uygun gördüğü en önemli isimleri vermişti bu aya. Fakat Commodus öldükten sonra tekrar September olarak kullanılmaya devam etti. Videonun sonuna geldik. Ottobre, Novembre ve Dicembre olarak 3 tane ayımız kaldı. Yani Ekim, Kasım, Aralık. Mesela Ottobre aslında bugün 10. ay olarak kullanıyoruz ama İtalyanca'daki Otto'dan yani 8'den düşünebiliriz. Ottobre aslında 8. anlamına geliyordu Latince. Novembre'de yine İtalyanca'da kullandığımız Nove gibi düşünebiliriz. Aslında 9. aydı. Dicembre'de İtalyanca'daki Dieci gibi düşünebiliriz. 10. ay anlamına geliyordu. Ancak biz 12. ay olarak kullanıyoruz Dicembre'yi. Sevgili dostlar, aylarla ilgili Antik Roma'dan gelen isimler bunlar. Sizlere hem birazcık bununla ilgili bilgi vermiş oldum, hem de şöyle Roma'dan birazcık görüntü alıp sizlerle paylaşmış oldum. Gördüğünüz gibi maalesef Covid döneminde Roma'yı en boş haliyle görebileceğimiz dönemler. Bakmayın yüzümüzün güldüğüne, gerçekten içimiz acıyor. Bir an önce Covid döneminin sona ermesini hep beraber istiyoruz. Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Umarım ekonomik olarak da Covid döneminden sonra sadece Türkiye değil, tüm dünyada gerçekten iyileşme olur. Maddiyattan değil, biraz daha maneviyata yöneliriz ve hep beraber bu dünyayı keşfetmeye devam ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.